biz kendi kendimizi tedavi edecek güce de sahibiz. Şimdi burada iki tane ayrım var. Şimdi terapist Esen'in dediği var, bir de tabii bunu bilmem var. Yani kendi kendini tedavi edecek gücü de biliyorum ben ve bu bende var, herkeste de var. Bu bana özel bir şey değil. Yeter ki yöntemlerini bilmek gerekiyor. Ve ben buradan yola çıkarak bunların yöntemlerini öğrettiğim kişilere, isteyen kişilere bir terapi yöntemi, terapi eğitimi daha doğrusu oluşturdum. Ve bu terapi eğitiminde bunun adına da self terapi koydum. Günün sonunda bu... Neşe Esen Karahan'la beraberiz. Kendisi terapist. Bize kısaca hikayenden söz eder misin? Memnuniyetle 43 yaşındayım. Az önce hesapladık. Ben 3 çocuk annesi sayılırım. 2 tane ikizlerimiz var. Bir tane eşimin ilk evliliğinden olan büyük bir oğlumuz var. Terapistim. Aynı zamanda ebeveyn rehberiyim. Ağırlıklı olarak ebeveynlerle çalışmayı seçtim uzmanlık alanında. Çünkü ben çocukları şekillendiren her kişilerin ebeveynleri olduğuna inanıyorum. Biz yani çocuklara 0-6 yaşta hangi kodları verirsek, hangi edinimleri koyarsak çocuklar günün sonunda o hayatı yaşıyorlar. O yüzden de ebeveyn çok kritik ve bozulan çocukların davranışlarını düzeltmek için de ben çocukla değil yine ebeveynle çalışmaktan yanayım. Çocuğa hiç dokunmadan çocuğun bozulan davranışını düzeltebiliyoruz ebeveynle çalıştığımız zaman. Şimdi sen birazcık daha kendinden söz eder misin? Benim tabii biraz kariyer planım değişik oldu. Yani ben bu hikayen ilginç aslında senin. Evet. İlk mesleğimle şu anki yaptığım meslekler farklı. İkinci mesleğime başlamış durumdayım ben. Yaklaşık hayatımın ilk 20 senesini satış üzerine çalışıp, çünkü Marmara İngilizce İşletme mezunuydum o dönemde. Ve bütün kariyerimi onun üzerine kurmuştum. İlk 20 sene, 17 sene yaklaşık öyle geçti. Satışın her kademesine çalıştım. Ve en son artık hani genel müdür olarak işi bıraktım. Daha sonra ama bu arada 90'lı yıllardan beri hep kişisel gelişim, işte bilinçaltı çalışmaları, hani Türkiye'ye gelmiş o dönemde yeni olan her çalışmada bulundum. Hep bir merakım, hep insan olmaya vardı. ve düşüncelerimiz, davranışlarımız ve bunlar nasıl oluşuyor, biz nasıl var oluyoruz hep sorguladığım bir dönemim vardı. Yani bir dönemim değil, her dönemim vardı. 20'li yaşlarımın başından beri bu sorgulamanın içindeydim ben. Daha sonra işte uzun koşuk eğitimleri aldım, koç oldum. Fakat bunlar beni hiçbir zaman doyurmadı, olmadı ve en sonunda psikoloji eğitimi almaya karar verdim. Psikoloji eğitimi aldıktan sonra dedim ki tamam, yani bu tamam oldu artık. Ondan sonra da kendim olduğuma inandığım için artık terapist olarak çalışmaya başladım. Kaç yıldır terapist olarak çalışıyorsun? Daha çok yeni, 3 sene olacak. Daha önce eğitmenlik yaptım. Geçiş aşamalarım var. Eğitmenlik yaptım ve çok yeni, işte 3 sene kadardır da terapist olarak çalışıyorum. Şemacıyım ben. Yani hani terapinin hangi şeyini uyguluyorsak derseniz, bilişsel davranışçı terapiden doğan şema terapistiyim. Bilinçaltı ağırlıklı olarak bilinçaltı inançlar ve bilinçaltı kodlar ve bilinçaltı kodların hayatımızı nasıl yönettiğiyle ilgili benim çalışma alanım. Bizim hayatımızın anahtarını veriyorsun aslında elimize. Evet. Benim aslında kendi yarattığım bir sistemim de var. Evet, ondan biraz söz eder misin bize? Evet. Dedim ya, bu 20'li yaşlardan, yani 23 senedir ben bu konuyu araştırıyorum, deneyimliyorum. Hayatımda da bir sürü yaşanmışlık var bunun yanı sıra. Yani karşıma bana gelen danışanları anlayabileceğim kadar insan hayatına dair yaşanmışlıkların çoğunu da ben yaşadım. O yüzden de hem kendim yaşadığım için o duygunun, o anlamın ne demek olduğunu biliyorum ve kendim de çok yoğun sorgulamalar geçirdiğim için nerelerden köklendiğini de anlayabiliyorum. Ve bütün bunların sonucunda, günün sonunda ben şunu fark ettim ki bizim zihnimizde, ya bu benim tabii ki keşfim değil, hani bütün psikoloji biliminin ve nöroloji biliminin söylediği, bizim zihnimizde bilinç ve bilinçaltı diye adlandırılan iki tane alan var. Biz bilinç düzeyinde yaşıyoruz ama asıl komutların hepsini bilinçaltından alıyoruz. Yani ben bunu hep diyorum, hipnotik yaşıyoruz. Yani biz zannediyoruz ki bugün yaşadığımız, işte anlık aldığımız kararları bugün alıyoruz. Hayır, anlık aldığımız kararları bilinçaltımızda bize yüklenen, 0-6 yaştaki özellikle olarak yüklenen
kodlardan, işte oradaki bilişlerden, edinimlerden, etiketlerden birçok şey var orada. Onlardan dolayı yapıyoruz. Eğer o günkü yüklenen şey farklı olsaydı bugün o konuyla ilgili verdiğimiz karar da farklı olacaktı. O yüzden ben bunu fark ettikten sonra bununla ilgili tabii birçok eğitim aldım ve daha sonra bunu birçok farklı şekillerde kendimde denedim. Yaklaşık 3-4 senedir bir fiil kendimde de bununla ilgili çalışmalar yapıyorum. Günün sonunda bir tarafımda her ne kadar terapist olmakla birlikte hep bir tarafım şunu diyordu. Yani insanlar bunu işte terapiye gelmeleri çok kıymetli. Ve ben herkesin bir terapist olmasına gerektiğine inanıyorum bu hayatta. Fakat bir tarafımda şunu biliyor. Biz kendi kendimizi tedavi edecek güce de sahibiz. Şimdi burada iki tane ayrım var. Şimdi terapist Esen'in dediği var. Bir de tabii bunu bilmem var. Yani kendi kendini tedavi edecek gücü de biliyorum ben. Ve bu bende var, herkeste de var. Bu bana özel bir şey değil. Yeter ki yöntemlerini bilmek gerekiyor. Ve ben buradan yola çıkarak bunların yöntemlerini öğrettiğim kişilere, isteyen kişilere bir terapi yöntemi, terapi eğitimi daha doğrusu oluşturdum. Ve bu terapi eğitiminde bunun adına da self terapi koydum. Günün sonunda bu eğitimi alan kişi bundan sonraki hayatında belirtileri ve bulguları bulduğu zaman onu nasıl tanımlayacak ve onun üzerine hangi tekniği uygulayarak tedavisini yapacak öğretiyorum. İsterse bir dönem benimle çalışabilir bunu. Çalışan danışanlarım oluyor. Ya ben hani öğrendim tamam ama hani o bir otomatiğe geçene kadar hocam biraz birlikte devam edelim diyenler oluyor. Onları birlikte yapıyoruz. Ya da tamam ben teknikleri aldım uygulayacağım takıldığımda geleceğim diyenler oluyor. Ya da öğrenmesine rağmen diyor ki biz size devam edelim. Çünkü hepimizin farklı yapılarımız var. Evet. İşte bunlar da hep bilinçaltı öğretiden geliyor aslında. Evet. Ya da birlikte devam edelim deyip ya da belki mesela günün bir zaman sonra tamam ya ben kendimi iyi hissediyorum bundan sonrasını kendim yapacağıma inanıyorum diyenler de oluyor. Fakat benim temelde hep istediğim şu istiyorum ki herkes terapi görsün ama bir şekilde terapistiyle ama kendiyle yani istediğim tamamen özde yatan sebep bu. Aslında bu bir proje, değil mi? Senin geliştirdiğin bir proje. Başka Evet. kimsenin de yapmadığı. Ben Ya kimseden bildiğim duymadım kadarıyla bunu. ben de Evet. duymadım. Bildiğim kadarıyla yapılmıyor. Yani tekniği öğretip, bilgiyi verip tabii tekniği öğretirken sadece tekniği öğretmiyorum. Bunun alttaki psikolojik altyapı bilgisini de veriyorum. Yani insan bunu öğrenince kendine bakabilmeyi öğreniyor aslında, değil Evet. mi? Evet. Kendini fark etmeyi. Yani aslında belirtilerini ve MR'ını çekmeyi öğreniyor. Nasıl doktora gittiğimizde bir belirti vardır. Evet. İşte boğazımız ağrıyordur ama der ki doktor bir de MR alalım da nodül mü var bir şey var benim elime bir şey geliyor şey yapalım. Ondan sonra belirtileri fark etmeyi ve görmeyi ondan sonra MR'ını çekmeyi bunlar ne yapıyor? Bir teşhis koymasını sağlıyor. Biz de öyle yapıyoruz Evet. hani terapist olarak. Ondan sonra da onu yaptıktan sonra da teşhisi koyup üzerine uygun tedavi yani uygun tedavide teknikleri öğretiyorum. O teknikle kendisini tedavi etmeyi öğretiyorum. Kendisini dönüştürüyor böylece. Burada öğrettiğim şey bugünün davranışlarını tedavi etmiyor. Benim bugün davranışlarla ilgili bir derdim yok. Bugünün davranışları belirti. Evet. Ama ben Ya da 0-6'yı sonuç. evet yani memnun değilse Evet. çünkü bazen öyle şey oluyor ki mesela biz iki kişiyiz diyelim aynı davranışı yapıyoruz ama o hayatından gayet mutlu ben değilim. Çünkü onun bilinçaltı kodu onun şu anki yaşantısıyla dengededir. O zaten farklı bir şeyde durmuyordur. Yani farklı bir duruş yoktur hayatta. O bilinçaltı kodu onun şu anki olmak istediği kişiyle örtüşüyordur. Ama benim bilinçaltım kodum bir yerlerden bana yüklenen şu anki olmak istediğim kişiyle ters düşüyorsa orada dengesizlik başlıyor işte. Evet. Orada huzursuzluk başlıyor ve o zaman kendimizi benimsemiyoruz, sevmiyoruz, kabul etmiyoruz, değerli bulmuyoruz. Aslında bunu anlamakta da güçlük çekiyoruz. Neden böyle hissettiğimizi. Anlamakta güçlük çekiyoruz. Hayatımıza diğer insanlara atfediyoruz. Aslında bütün Birilerini suçluyoruz. kesinlikle Evet. öyle. Aslında bütün temel biziz. Hayatımızda yaşadığımız her şey bizden kaynaklanıyor. Evet. İşte mesela ben böyle deyince bana diyorlar ki hocam terk edilmem de mi benden kaynaklanıyor? Evet terk edilmen de senden kaynaklanıyor. Evet. Bunun çünkü 0-6'daki sen bunun bilişini almışsın. Ondan sonra da hayatında o davranışları tezahür ettiriyorsun. Hep de ettireceksin eğer memnun değilsen ve değiştirmiyorsan ve dönüştürmüyorsan.
Ve yüzleşmiyorsan kendinle. Ama Yani insan bu güce sahip değil mi? kesinlikle. Kendini değiştirme, yüzleşme, düzeltme, tedavi etme gücüne sahip. Kesinlikle. Sen bunun yöntemini öğretiyorsun. Evet. Bu self terapi dediğin yöntemle. Evet. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Peki danışanlarından nasıl geri dönüşler alıyorsun bununla ilgili? Yeni başladın bildiğim kadarıyla. Evet, öğretmeye yeni başladım. Ben hep şey yapıyordum, yani terapi, hatta terapi yaparken de şimdi bilinçaltı sonuçta elle tutulur bir şey değil. Ve kişinin anlaması, özellikle de analitik bir kişi ise çok zor oluyor. Evet. Şimdi orada danışanın da şeyi çok önemli, tepkisi. Bazen çok, mesela 6. 7. seansta girdiğim şeyler oluyor. Bazen 1. seansta ben bunu uygulamak istiyorum deyip girdiğim, bazen hiç giremediğim danışanlarım oluyor. Kişiye Ürküyorlar göre çünkü değişiyor tabii. Hani acaba hurafe mi, bu ecinciye mi falan, yani hani çünkü çok sanal, çok Evet. hiç elle tutulmuyor ve düşündüğünüzde bilimle bağdaşmıyormuş gibi geliyor ama bağdaşıyor. 1960'larda başlayan bilişsel davranışçı tedavinin, aslında terapinin kaynağı da bu. Fakat benim yöntemim, bizim kullandığımız yöntem daha hızlı. Kişinin kendi kendisini fark edebileceği, kendi kendisini sorgulayabileceği. Şimdi en önemli şeylerden bir tanesi, bilinçaltını biz zannediyoruz ki zinhar ulaşamayız. Hayır, bilinçaltıyla çok kolay iletişim kuruyoruz. Bunun teknikleri var. Bilinçaltıyla iletişim kurmanın tekniğini bu eğitimde öğreniyor. Oradan nasıl sorgulayacak, nasıl aldığı cevapları nasıl değerlendirecek? Yani oradan, çünkü aldığı cevaplar aslında teşhis oluyor. Ve ondan sonra da ona uygun tekniği kullanarak onu dönüştürmeyi öğreniyor. Burada şeyi de eklemek istiyorum. Bilinçaltı kesinlikle silinebilir bir sistem değildir. Bilinçaltı boşluk kabul etmez. Yani bizim zihnimiz o hani bir şey koyulduktan sonra onu silmeyi kabul etmiyor. O hemen yerine kendiliğinden dolduruyor. O yüzden de benim yaptığım ya da benim öğrettiğim yöntem silme değil. Bilinçaltını silmiyoruz. Bilinçaltındaki datayı buluyoruz ve onu, kişi o zaman edilgendi. Çünkü o birileri tarafından ona etiketlenerek, hükmedilerek, ondan sonra edilgen bir şekilde koydurtuldu aslında. Ben onu kişinin etken olmasını sağlayarak değiştirtiyorum. Bu Kişi, teknikler bunu sağlıyor. evet, kendi hayatında bir rolü oluyor. Kendi kendini yönetmeyi Evet, öğreniyor. çocukluğunda o dönemde oynayamadığı etkenliği bugün oynayıp çocukluğundakini değiştiriyor. Burada benim soracağım şu. Peki kendinde bir takım böyle rahatsızlıklar hisseden kişi, geçmişe yönelik, sana da gelemeyen kişi, ona ne öneriyorsun bir terapist olarak? Ne yapmalı? Kabullenmeli. Bir kere öncelikle bunların kendisinden olduğunu kabullensin. Desin ki bu benim, yani bu benim yaratımım. Bunu hayatıma ben tezahür ettiriyorum. Defalarca yaşamamın sebebi kaynağı bende olduğu için. Bir kere bunu bir fark etsin ve bunu bir kabullensin. Kabullenmek burada çok önemli şeylerden bir tanesi. Kabullenip peki ya kendisine çok kızarsa, ben suçlu benim, ben böyle yapıyorum, her Şimdi şeyin suçlu sebebi o değil. benim. İşte çünkü 0-6 yaşta çocuklar sorgulama ve düşünmeleri bizim şu anki yaptığımız sistemde düşünemiyorlar. Çocuklar o dönemde sorgulayamıyorlar. Biz de çocukken sorgulayamadık. Doğru. Yani ve orada sorgulayamadığı için de ne verilirse annemizden, babamızdan, işte birinci derece, ikinci derece akrabalar, artık o an kimle beraberse hayatında, o ne verirse onu kabul ediyor ve alıyor. Çocuk 0-6 yaş böyle bir dönem. Talihsizlik ki bu dönemdeki oluşan bütün gömüler burada oluşuyor ve hayatımızın %99'unu bunun üzerine yaşıyoruz. Fakat işin gerçeği bu. Ama çok büyük şanstır ki biz artık bunu dönüştürebiliyoruz, değiştirebiliyoruz. Oradaki edilgin olan mesela eseri ben etken olarak dönüştürdüğümde bugünkü hayatımda yansımaları çok farklı oluyor. O yüzden de kesinlikle suçlamamamız gerekiyor. Biz zaten bunu bilinçli olarak yapmadık. İnsan kimi suçlar? Bilinçli olarak hata yapanı suçlar. Şimdi burada ikinci şey şu geliyor. O zaman anne babalarımız hatalı. Hayır, onlar da hatalı değil. Çünkü onlar da öğrenin doğru olduğunu düşünüyorlardı. Evet. Onlar da çocuklarla beraber büyüyorlar aslında. Yani bir de hiçbir insan çocuğuna yanlış olduğunu düşündüğü bir şey yapmaz. Yapmaz. Hiçbir insan çocuğunun bile bile kötü etkileneceği düşündüğü bir şey de yapmaz. Onun bu kadar etkileneceği bir şey olduğunu bilse hiçbir anne baba böyle bir şey yapmaz. Yani hani ben şu anda bunu çok iyi bilmeme rağmen ben kendi çocuklarıma bile bakalım neler fark etmeden aslında
şey yapıyoruz, ekiyoruz. Evet, hepimiz insanız ve hata yapabiliriz yani. Kesinlikle. Yani o yüzden de bir de onu ben hata olarak da değerlendiriyorum. Çünkü ben kendi bilinçaltı yaratımlarımı ona ekliyorum aslında. Benim için bugün doğru olan o farklı bir kişi. Onun için doğru olmayacak ileride. O da doğru. Doğru. Yani o yüzden de şey olmuyor. Yani illa bu bir suç değil. İlla bu bir yanlış değil. Yani insan önce kabul edecek kendi kendine bu var olan Evet. şeyleri. Sonra bununla ilgili kendini suçlamayacak. Kesinlikle. Sonra ne yapacak? Ondan sonra da bunu olabildiğince işte dediğim gibi destek alabiliyorsa destek almanın yolunu arayacak. Alamıyorsa da işte bilinçaltı ile ilgili bir sürü kitaplar var yazılmaya başlandı. Şimdi onlardan yardım almayı denesin. Senin bununla ilgili bir yazdığın kitabın var mı? Bir kanalın var bildiğim kadarıyla. Neşeli aha. Koala. Neşeli Koala kanalım var. Orada Ben yeni açtın ve anlatmaya başladın aslında Evet. bir takım Hı. şeyler. Yani Neşeli Koala aslında benim Instagram hesabım da var Neşeli Koala. Tamamen aslında çocuklar için yola çıkmış ama çocuklara değil, çocuklara yönelik değil. Çocuğa rehberlik eden, bu hayatta çocuk büyüten, çocuğa bakım veren herkes için açılmış bir kanal. Bu bakıcılar için de geçerli. Anne baba, anneanne, dede, yeğenler yani yeğeni olan herkes için geçerli. Ve bu kanalda iki şeye çok dikkat ediyorum. Bir, çocuklarla ilgili bilgi veriyorum. İkincisi kendi çocukluğumuzla ilgili bilgi veriyorum. Çünkü biz kendi çocukluğumuzu onarırsak çocuklarla olan ilişkimiz de düzenliyor. Evet, gene hep dönüp kendimize bakacağız yani Evet. her şeyde. Yani Evet. mesela çocuğunuzla ilgili bir olayda öfkeleniyorsanız o öfkenin kıvılcımı sizin çocukluğunuzdadır. Çocuğunuzun yaptığı şeyde değildir. O yüzden dönüp neden öfkelendiğini bulmak gerekiyor. İşte orası tanı. O zaman da yani biraz çalışmak gerekiyor aslında. İnsan kendi üzerinde biraz çalışmalı, Kesinlikle. araştırmalı. İşte şimdi mesela o yüzden farkındalık çalışmaları bu kadar Evet. çok revaçta, çok arttı. Çünkü herkes kendine bir şeyler olduğunu farkında ve herkes çözüm arıyor bu hayatta şu anda. Evet ama bu hop diye de olmuyor bu. Bir kere de bir hap yutarak Yok. beynine biçip Yok, koyarak öyle bir şey yok. olmuyor. Ya bu seneler sürüyor. Yani biz terapist olarak da mesela 30 seans, 40 seans, bazen 20 seans çalıştığımız danışanlarla birkaç konu çalışabiliyoruz. Böyle hayatının genelindeki şeyi çalışamıyoruz. Çünkü bu düşünsene 0-6 yaşta 365 gün yani 6 kere 365 çarp bir de bunun dakikalarına böyle işlenmiş bir Evet. şeyden bahsediyoruz. Yani hani bir dantel mi diyeyim şey mi diyeyim öyle bir işlemeden bahsediyoruz ve bunu ilmek ilmek söküp ondan sonra yerine yeni işleme yapıyoruz. Evet, boş bırakmamak lazım. Yani Yok tabii. inancı O zaman aynen danteldeki aldığında- o boşluk nasıl sırtırsa hayatındaki o boşluk da sırtıyor ve başka şekillerde doldurmaya çalışıyoruz. Ve şimdi mesela bu farkındalık çalışmaları niye bu kadar revaçta? Çünkü insanlar o boşlukları bir sürü şeyle doldurmaya çalıştılar kapitalist sistem gereği. Baktılar olmuyor, maddeyle dolmuyor. Yani al doymuyor, işte ver doymuyor. Yani bir şekilde dolmuyor boşluk. İşte şimdi artık bu farkındalık, fark etme kısımlarına geldik. çok önemli bir görev yapıyorsun aslında. Yani mesleğin çok önemli. Ana konun insan ve insanlara doğan gereği de yardımcı olmaya çalışıyorsun. Yani çok güzel bir şey yapıyorsun. Seni gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim.